Herkese merhaba. Bugün sizlere makrome alanında kullandığımız doğal dallarla ilgili bir video çekmek istedim. Çok fazla soru geliyordu. Bu odunları nasıl temin edebiliriz? Ben de topluyorum fakat böceklenme olur mu? Ne şekilde temizliğini yapmamız gerekir gibi birçok soru geliyordu. Bu video sayesinde de hepsine cevap vermiş olayım. Öncelikle bu doğal dalları nerelerden toplayabilirsiniz? Bunun bilgisini vermeye çalışayım sizlere. Genellikle deniz kenarında, nehir kıyılarında veya da ormanlık alanlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Peki bu odunları topladıktan sonra temizliğini, bakımını nasıl yapmalıyız? Bakın şöyle bir şey göstermek istiyorum. Ben bu odunu sahilden topladım. Bu rüzgarın ve dalgaların etkisiyle tamamen kendiliğinden şekillenmiş, kabuğu kendiliğinden soyulmuş bir ürün. Yani şöyle çok yakından bakabilirsek eğer aralarında deniz tuzları var. Yani o kadar belirgin bir şekilde gözüküyor ki ama dokusu harika. Ve gerçekten bu ürünleri kullandığınız zaman ürünlerin havası tamamen değişiyor. Kullandığınız ortamların havası da değişiyor. Bununla birlikte çok otantik ve şık bir görünümü oluyor makrome ile buluştuğu zaman. Topladığınız ürünler bu şekilde kendiliğinden soyulmuşsa çok fazla kimyasal deterjan kullanmadan, örnek veriyorum, bulaşık deterjanıyla çok ama çok az bir şekilde köpükleyerek yıkayabilirsiniz. Durulama işlemi bittikten sonra da bolca güneş alabileceği bir yerde tamamen kuruyana kadar bırakmanız gerekiyor. Eğer bu şekilde kabuklu dallar da toplarsanız öncelikle bu kabuklarını güzelce soymanız gerekiyor. Bıçakla soyabilirsiniz rahatlıkla. Maket bıçağıyla da soyabilirsiniz. Eğer özel bir makineniz varsa onlarla da soymanız mümkün. Bu odunları gönderen kişi tamamen eliyle bıçak yardımıyla soyuyor. Bakın her bir aşaması gerçekten emek kokuyor. Ve bu ürünler de makrome ile buluştuğu zaman hakikaten eşsiz bir görünüm ortaya çıkıyor. Şöyle yakından da göstereceğim ben sizlere bu odunların yapısını. Çok güzel bir şekilde soyduğu için hiçbir şekilde odunların fazlalıkları ele gelmiyor. Ürünleri gönderen sayfaya da bir kez daha buradan da teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. İçinizde herhangi bir şüphe, herhangi bir endişe varsa böceklenme ile ilgili internette böceklenmeye karşı doğal ilaçlar da satılıyor. Onları güzelce odunlara sürüyorsunuz. Birkaç saat veya birkaç gün bekletiyorsunuz. Daha sonra da ahşap cilası bulunuyor. Onları da cilalamak isterseniz, yani daha parlak ve daha renkli bir görünüm elde etmek isterseniz bunları güzelce vernikleyebilirsiniz. Bu arada açıklama kısmına bırakacağım sayfadan alışveriş yaparken ben bu odunların cilalanmasını istiyorum derseniz eğer cilalı bir şekilde sizlere gönderiyor. Bunun bilgisini de aktarayım sizlere. Makrome dallarını hangi alanlarda kullanabiliriz? Örneğin bu ürün çok sağlam, gördüğünüz gibi. Bunu bebek salıncaklarında kullanabilirsiniz. Makrome saksı askısında kullanabilirsiniz. Kedi ve köpek salıncaklarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani diğer ürünleri de sağlam olduğu müddetçe çoğu alanda kullanabilirsiniz. Duvar dekoru yapımında zaten genellikle kullanıyoruz ve yaptığınız ürünün havasını tamamen değiştiriyor. Ayrıca kullandığınız ortama da ayrı bir hava getiriyor. Bunların bilgisini de verdikten sonra sizlere makrome dallarını kabuklu veya kabuksuz kullanabilir miyim? Kabuklarını soymadan kullanırsam ne olur? Genellikle bu dalları soymasam böceklenme olur mu diye sorular geliyordu bana. Şunu söylemek istiyorum size. Odunlar çok fazla kuruduktan sonra hiçbir şekilde böceklenme yapmaz. Sadece kullanılan ortam çok önemli. Örnek veriyorum, ben bu oduna bir ürün yaptım ve bunu gönderdim. Gönderdiğim yer eğer rutubetli, nemli bir ortamsa, yani bu odun kabuklu da olsa, kabuksuz da olsa böceklenmemesi imkansız. Bu konuda da sipariş alırken hangi alanda kullanılacağını öğrenmenizde fayda var. Bir de şöyle bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu odunlar tamamen pürüzsüz ve biz ürünleri yaptığımız zaman ister istemez ipleri hareket ettiriyoruz. Bakın şöyle geçirdim ipi ve iyice sıktıktan sonra şöyle hareket ettirmeye başlıyorum. Bu kısım gerçekten çok önemli. Çünkü odunda eğer kıymıklar varsa ipin yapısını, formunu tamamen bozacaktır. Bakın çıkardığımda ipte hiçbir şekilde çekme söz konusu değil.
Ama bunu kabuklu olan odunda yaptığımız zaman yani şöyle bayağı bir zor hareket ediyor. Hareket ederken de bakın gördüğünüz gibi iplerde çekme söz konusu olabiliyor. Bu yüzden de kabuksuz dal kullanmanızda fayda var. Ürünleri temin edebileceğiniz sayfayı açıklama kısmına ekleyeceğim. Bir de şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Videolarımı izleyen çoğu kişi el emeği ürünler yapan kişiler. Gerçekten hepinizin eline emeğine sağlık ve videoları ilgiyle izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. El emeği konusunda şunları söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki el emeğinin pazarlığı olmaz ve gerçekten inanılmaz bir emek var. Yani bu odunların toplanması, temizlenmesi, bakımı hakkında dahi bir sürü emek söz konusu. Ürünleri alırken birbirimize destek olabilecek şekilde alışveriş yapmaya özen gösterelim. İlginiz için tekrar teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan yerler varsa yorum kısmından belirtebilirsiniz. Ben tüm yorumlarınızı okuyorum ve hepsine cevap veriyorum. Tekrar ilginiz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.